Kimler var yayında? Hadi gelin. Magazin dünyasında yaşanan en son gelişmeleri ve en ilginç haberleri konuşacağımız programıma, yayınıma hoş geldiniz dostlar. Buyurun dostlar. Hepinizi bekliyorum yayına. Neler konuşacağız, neler? Kim önce gelecek bakalım. Arkadaşların yayına katılmasını bekliyorum. Arkadaşlarımın yayına gelmesini bekliyorum. Dostlarımın yayına katılmasını bekliyorum. Sitoak önce geldi. Merhaba Sito. Ay Yıldız da hemen geldi. YouTuber Meryem da geldi. Merhaba. Hülya Baysal burada zaten. Banu Kabaş hep burada. Hoş geldin Banu. İyiyim, sen nasılsın? Lidya burada. Lidya bonjour Bilal diyor. Lidya Fransa'dan bir arkadaş. Gün boyu zaten Lidya ile sosyal medyada karşılaşıyoruz. Servin İşsağlam, Miledi, Nazevin, Gülseren, Leoni Güney Afrika'dan. Leoni, hello. Dota Sel, Çiçek falan filan da geldi. Kalina, Kırcali, Lidya Dupuy evet diyor. Hemen Türkçe'ye de çeviriyor. Akile Fransızca'ya da çeviriyor Türkçe konuşunca. Bu hangi çeviri? YouTube'un anında. Evet. Merhaba, iyi yayınlar diyor Akile. Dilek merhaba. Münevver. Eleonora Gürcistan'dan. Fatma Yıldıran da burada. İyi ki varsınız dostlar. Ama benim özel abonelerim yok mu? Özel abonelerimden kimse yok mu burada? Özel abonelerimde biraz sonra gelirler. Afram da konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'den haberler var. Konuşacağız arkadaşlar. Buse Uslu burada. Merhaba Buse Uslu. Sitoak ya siz bağımlılık yapıyorsunuz diyor. Yani katılmadığımızda ne olur ne olmaz diye merakla bekliyoruz diyor. Teşekkür ederim. Nur Hayat, Afram. Evet arkadaşlar, sizleri seviyorum. Muazzez Abacı, gençler çok fazla tanımayabilirler Muazzez Abacı'yı. Kendisi Türk müziğini, Türk sanat müziğini en iyi icra eden kadın solist arkadaşlar. O kadar muazzam bir ses ve yorum. Sahnede onu dinlemeye doyum olmaz biliyor musunuz Muazzez Abacı? Allah ona sağlık versin. Rahatsızlanmış ve yoğun bakımda şimdi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirdiğini konuşmuştuk. Amerika'da kızının yanında yaşıyor. Doktor kızının yanında yaşıyor. Onun evinde yaşıyor Sabah'ın. 78 yaşında Muazzez Abacı. 77 yazıyor basında ama 78 yaşında. Kalp rahatsızlığı geçirdiğini konuşmuştuk geçen salı günü. Ancak şimdi yoğun bakımda Muazzez Abacı. Sebebi de şu, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı, stent takılmıştı kendisine. Menajeri Taner Budak bir açıklama yaptı ve o gün stent takıldıktan sonra normal odaya alındı ve durumu iyi seyrediyor. Normal odaya alındı stent takıldıktan sonra ve durumu iyi seyrediyor demişti. Ama bu sabah yaptığı açıklamada yine menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi. O kadar enteresan bir sebep ki arkadaşlar. İyi dinleyin beni lütfen. Allah korusun yakınlarımızın başına böyle bir şey gelirse ne kadar üzücü. Bakın ne olmuş. Diyor ki menajeri, sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu ve stent tedavisi uygulandı. Tedavisine normal odada devam edildi. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının hepimize veriliyor biliyor musunuz? Ben de anjiyo olmuştum. Bana da stent takılmıştı. Kontrastlı sıvı bana da verilmişti. Anjiyo olan herkese verilir. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıktı.
Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su topladı. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktı. Ciğerlerin su toplaması o kadar kötü bir şey ki kalbi etkiliyor. Akciğerler zaten broşlar suyla doluyor, nefes alamıyorsun. Kalp krizi geçirirsin ve Allah korusun vefat edersin. Hemen müdahale edilmesi lazım. Akciğerlerin suyun boşaltılması lazım. Ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktı. Tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Yani kontrol altında böbrekleri toparlamak lazım, iyileştirmek lazım ki bu ciğerlerin su toplaması önlensin. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için diyor Taner Budak menajeri. Dua edelim ne olur. Fatih Ürek zaten bizi çok üzdü yoğun bakımda ve Fatih Ürek'in durumu gerçekten çok ciddi arkadaşlar. Fatih Ürek'ten sonra Muazzez Abacı'nın da böyle bir sıkıntı içinde olması çok ama çok üzücü. Geçen gün İpek Canbulat, ünlü astroloji uzmanı, haftada 2 gün program yaptığım arkadaşım, yayın sırasında Fatih Ürek'in ablası Sevli Ürek'le mesajlaştığını söylemişti. Ve Fatih Ürek'in durumunu sorduğunu söylemişti. Ablasının verdiği cevaba göre de Fatih Ürek şekeri ve ateşi yüksek seyrediyor. Organları korumaya çalışıyor doktorlar. Bir gün iyi, bir gün kötü. Henüz uyandırılmadı. Uyuyor. Sıkı kontrol altında, hastanede, yoğun bakımda demişti. Fatih Ürek'e de dua edelim, Muazzez Abacı'ya da dua edelim. Allah onları sevenlerine, sizlere, bizlere, ailelerine bağışlasın inşallah dostlar. Muazzez Abacı'yı ben çok severim. Hakikaten bir kadın sesi olarak mükemmel bir şarkıcı sesi, mükemmel bir yorumu var. Dinleyin lütfen. Eğer hiç dinlemediyseniz Spotify'da ve diğer müzik platformlarından dinleyin. Muazzez Abacı yorumu bambaşkadır, çok farklıdır. Allah sağlık versin. Evet dostlar, bana selam veren arkadaşlarımın hepsine ben de tek selam veriyorum. Arjantin'den bir arkadaş var. Merhaba dedi. Matrix iyi yayınlar Bilal Bey. Sizi severek izliyorum. Çok başarılısınız diyor. Sağ ol Matrix. Ben işimi çok severek yapıyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe de gazeteciliği, televizyonculuğu işte e, bu mesleğimi hangi platformda olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalışacağım, devam edeceğim. 50 yıla yaklaşıyorum, bir sene kaldı meslekte. Ve işi insan severek yapınca da başarı zaten kendiliğinden affedersiniz geliyor. Ben başarılıyım ya da değilim, bunu ben söyleyemem. Takdir sizlerin ve takdir sizler beğeniyorsanız, izliyorsanız, tavsiye ediyorsanız ben mutlu olurum. Sıla Deveci Allah sağlıklı ömürler versin diyor. Evet herkese. Banu Kavaş, Bilal abi. Mert Ramazan Demir, keşke Yağmur Yüksel'le oynasa yeni dizisinde diye bir arkadaş yazdı. Dilbar bana selam verdi. Nurhayat Aykoçlar beğeniyoruz diyor. Dostlar iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Peki ya bu Sinan Akçıl'ın çapkınlıkları ne olacak ya? Sinan Akçıl birkaç kere programa konuk olduğunda Söylemezsem Olmaz programında, Beyaz Magazin programında Sinan Akçıl'la çok yan yana geldik. Benim çok eski arkadaşım Sinan Akçıl. Çok iyi bir insandır. Çok başarılı. Müzikle ilgili çok herkesten benim bildiğim, benim tanıdığım Türk pop müziğinde herkesten çok ileride. Müzik bilgisi, müzik kabiliyeti, e, müzikle olan başarısı. Çok iyi bir besteci, iyi bir söz yazarı, çok iyi bir aranjör Sinan. Yorumculuğu eleştiriliyor, şarkıcılığı da fena değil ama fena değil. İşte görüyorsunuz hiç boş durmuyor, devamlı konserler veriyor. Sinan Akçıl ilginç açıklamalar yapıyor. Zaman zaman
insanları şaşırtan açıklamalar yapıyor. Bir özgüven patlaması yaşadığı söyleniyor Sinan Akçıl'ın. Öyledir, Sinan Akçıl çok özgüvenlidir. Bir kere çok iyi yetişmiş. Annesi babası onu çok iyi yetiştirmiş. Annesi babası bir sürü yabancı dil bilen insanlar. Annesi yabancı Hollandalı, babası Türk ve profesör. Ne profesörü biliyor musunuz? Keman profesörü. Konservatuvarda keman virtüözü. Sinan Akçıl'ın babası. Keman çok ünlü bir keman virtüözü babası. Aynı zamanda özel ve çok büyük bir senfoni orkestrasında şefi babası. Çok değerli bir müzik insanı. İşte öyle bir müzik insanının evladı da böyle başarılı oluyor müzikle ilgili. Sinan pek çok yabancı dil bilir arkadaşlar. Felemenkçe bilir. Bir kere Hollanda doğumlu. Hollanda lisanı Felemenkçeyi çok iyi bilir. İngilizceyi çok iyi bilir. Fransızcayı ana dili gibi bilir. Almancayı bilir. İtalyancadan anlar. Dünya vatandaşıdır Sinan Akçıl. Diyor ki Sinan Akçıl, bir röportaj yapılıyor kendisiyle geçen gün. Ünlü model Kylie Jenner'ı 2 haftada tavlayabileceğini iddia ediyor. Ya bu çocukta şeytan tüyü var. Bir kere çok yakışıklı. Çok yan yana geldiğim için de yakından da gördüm fiziğini. 1,90 civarında boyu var. Ve sürekli spor yaptığı için de kasları falan çok, omuzları falan çok gelişmiş. Bugüne kadar diyor, söz nereden geldi o Kylie Jenner'a? Bugüne kadar hiçbir kadın beni reddetmedi diyor röportajı sırasında. Konuyu Kardashian ailesinin en küçüğüne getiriyor. Ve diyor ki bir röportajda diyor ki Kylie Jenner'la beni tanıştır ve bana 2 hafta ver. 2 hafta müsaade et diyor. %100 onu ben tavlarım diyor. Şimdi de sosyal medyada Kylie Jenner, Sinan Akçıl tavlayabilir mi, tavlayamaz mı? Ayarlayabilir mi, ayarlayamaz mı? Bu tartışılıyor. İnsanlar bu konuda binlerce yorum yağdırıyorlar. Sizce Sinan Akçıl bunu başarabilir mi? Sinan Akçıl'ın sevgililerini falan arama motorlarından aradığınız zaman bulduğunuz isimler var yani 10 tane 15 tane isim yazıyor. Onların üzerine bir 150 tane falan daha ekleyebilirsiniz. Ünlü ünsüz halktan da bir sürü oldu. Kendi bana anlattı, bana söyledi, sohbet sırasında söyledi. Ben bunu şimdi burada size açıklıyorum ama ya ben gazeteciyim ne yapayım? Çok da özel değil mi? Zaten kendi söylüyor onu tavlarım bunu tavlarım diye. Lydia Dupuy. Lydia Döndü Güneri de burada. İzzet Oğlak Bilal Bey ben size huzurlu güzel bir yaşam dilerim diyor. Çok teşekkür ederim İzzet. Sağ ol kardeşim. Buse Uslu selam verdi. Aleyküm selam. Sıla Deveci Sinan Akçıl hırslı biri. Ya çok rahat biri aslında Sinan Akçıl. Mesleğiyle ilgili hırslandığı dönemler oluyordur elbette. Öyle olmasa zaten bu kadar başarılı olmaz. Yani ne kadar ünlü şarkıcı varsa, pop müzik şarkıcısı varsa hepsinde Sinan Akçıl'ın besteleri var. Hepsine şarkı vermiş. Hem de bazısına 10 tane vermiş, 15 tane vermiş. Yani Sinan Akçıl fabrikatör, beste fabrikatörü. Hakikaten öyle ve aşk adamı. Ay Yıldız az buçuk Mert'i tanıdık. Yasir ve Ali onun hayatta değer verdiği Semra Karadaş. Merhabalar abi. Geç mi kaldım? Hoş geldin. Leyja, selam iz Bosna. Bosna Hersek. Hoş geldin Leyla, hoş geldin Bosna Hersek'ten. Bosna Hersek bizim kardeş ülke. Ege iyiyim, teşekkür ederim. Türkiye'nin en sevdiğim bölgesinin ismini taşıyorsun. Ege bölgesi. Hepsini, Türkiye'nin her tarafını çok sevdiğimi defalarca söyledim ama Ege bölgesi benim için çok 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 başka. Her şeyiyle, insanıyla, bitki örtüsüyle, doğasıyla, hayvanlarıyla, deniziyle, kıyılarıyla. Muhacer Sadeski, merhaba. Lila Dupuy Afram. Sıla Deveci yine yaz gelse diyor Sıla Deveci. Yaz gelse diye Sıla. Ömrümüz bitiyor ya. Yine yaz gelse, yine
denize girsek, yine havalar ısınsa, siz yine diyor Sıla Deveci Bodrum'dan yayın yapsanız. Ne güzel, ne güzel. Murat Öztürk hasta olan tüm sanatçılarımıza acil şifalar diliyorum diyor. Teşekkür ederim. Nelly de Manzano. Hola. Hola Nelly de Manzano. From Arjantin. Merhaba Maestro Bilal diyor. Merhaba Nelly de Manzano. Hola. Buenos Aires. Hola. Arjantin'e gittim ben dostlar ve çok sevdim Arjantin'i. Murat Öztürk nasılsın? Maestro Bilal, Lidio Dipuy. Arjantin'i çok sevdim. Arjantin'e gittiğimde Türkiye'de Türkiye'de kış mıydı Şebnem ben Arjantin'e gittiğimde? Türkiye'de sonbahardı. Evet. Sonbahardı. Orada hava ılımandı Arjantin'e gittiğimde. Güney küre, yarım küre olduğu için değişiyor tabii. Tam tersi oluyor. Ve Arjantinlilere, halkını çok sevdim. Tanıştığım insanlar da bana çok sıcak davrandı. Ve orada insanların ne kadar neşeli olduklarını, mutlu olduklarını, ekonomi anlamında sıkıntılı da olsalar, o dönem öyleydi. İnsanların nasıl hayattan tat çıkardıklarını, küçük şeylerle mutlu olmayı başardıklarını hepsini gördüm. Benim orada Arjantin'de şaşırdığım, beni en çok şaşırtan sabahları çok tatlı, şekerli kahvaltı yapmalarıydı. Sabahları her şeyde şeker var, aşırı şeker var Arjantinlerin kahvaltısında. Nelida Manzano Arjantin'den diyor ki Seyfer eşsizdir, Afram benzersizdir. Chess 99 söylemeyecektim ama hadi söyleyeyim diyor. Ne söyledin Chess 99? Kaçırdım galiba. Muhacer iyiyim, sen nasılsın? Peki dostlar, Demet Akalın ve Okan Kurt'u, Demet Akalın ve yakışıklı kocası Okan Kurt'u tebrik ediyoruz arkadaşlar. 14. yıla, evliliklerinde 14. yıla ulaştılar. Tebrik ediyorum. Demet Akalın sosyal medyasından 14 yıl geride kaldı. Vay be, seni seviyorum minik diye eşini kutladı. O kocasına minik der Demet Akalın. Ve sonra akşam da dostlarıyla birlikte yemek yediler, kutlama yaptılar yakın arkadaşlarıyla. Pasta kestiler ve kutlama yaptılar. Demet Akalın her ne kadar evin reisi her zaman erkektir bizde, Türklerde öyle denir ama bazı ailelerde bu sözdedir. Minik kusura bakma Okan Kurt, kusura bakma. Demet Akalın evin reisidir. Demet Akalın görüldüğü gibi hakikaten çok uzun boylu, çok heybetli. En son sözü o söyler. Derler ya en son sözü ben söylerim. Bazı erkekler nasıl sen söylersin? Yani nasıl söylersin? Ben şöyle olacak, böyle olacak derim karıma. Karım da hayır be, sen bilmiyorsun, otur oturduğun yerine. Son söz bana düşer. Peki karıcığım derim. Peki karıcığım. Son sözü erkek söylüyor. Şimdi burada son sözü Demet söyler. Demet hakikaten işinde çok başarılı ve ailesine de, kocasına da, evladına da çok düşkün bir eş. Demet Akalın işinde de o kadar şanslı ki aynı zamanda. Çok çalışınca, çok isteyince, çok arzulayınca Allah şans kapılarını da açıyor dostlar. Niye mi? Mesela Demet Akalın her zaman güzel şarkı seçer. Bu şansın yanı sıra onun kulağının mükemmel oluşuyla müzik eğitimi almadı ama dinlediği zaman, melodiyi dinlediği zaman, şarkıyı duyduğu zaman, sözleri dinlediği zaman mesela bir besteciyle görüşüyor değil mi? Onun evine gitti, stüdyosuna gitti, şarkı alacak. 5-6 tane şarkı arasından bir tanesini seçiyor ve o hakikaten o senenin şarkısı oluyor mesela. Demet ben bunu almak istiyorum diyor. Onu satın alıyor. O hakikaten Demet Akalın söylediği zaman yılın şarkısı oluyor. Çok örneği var bunun. Yıllarca bunu böyle yaptı. Mesela en son Demet Akalın yine birkaç tane şarkı çıkardı. Güzeldi onlar. Mesela son 3 senede, 4 senede. Güzeldi, fena değildi. Çok çok büyük patlama yapmamış olsalar bile.
hangi aydı? Şubat ayıydı zannedersem. Söylemezsem olmaz programına geldi. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz canlı yayında, televizyonda. Dedi ki çocuklar dedi, arkadaşlar bir şarkı alacağım dedi. Sefo'yla dedi çalışacağım dedi. Stüdyoya giriyoruz. Şöyle bir dinletti bana şarkıyı dedi. Bu dedim dedi. Ona bu dedim dedi. Göreceksiniz dedi. Bu dedi bu seneye damgasını vuracak bu şarkı dedi bize. Bize dedi ki sen bugüne kadar hiç yanılmadın. Herhalde yine yanılmazsın. Ama şarkının ne olduğunu bilmiyoruz da. Şarkı bitmemiş. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hakikaten Haziran ayı geldi. O şarkıyla beraber bir çıktılar. Yerinde Dur Sefo'yla şarkı. Önce kulaklara çok hoş geldi şarkı. Şarkıyı dinledik. Sempatik geldi şarkı. Sonra bir alıştık şarkıya. Bir de baktık ki her yerden geliyor ses. Şarkının sesi. Arabalardan geliyor, kafelerden geliyor, mağazalardan geliyor, alışveriş merkezlerinde çalınıyor. Her yerde akşamları barlardan geliyor. Şarkı bir anda patladı gitti. Ve en son geçenlerde Demet Akalın demişti ki kaç milyon demişti, bir dakika bakayım. Şarkı rekor dinlendi. Rekor, şimdiye kadar rekor tıklama. Hakikaten son 15 yılın filan en kısa sürede 3 ayda 4 ayda en çok dinlenen şarkısı oldu. Bir dakika arkadaşlar, hemen YouTube yaptım. 206 milyona ulaşmış 4 ayda. Yani 200 milyonu geçen şarkılar da var ama bir yılda, 3 yılda, bir yılda 230 milyon olmuş geçen bir şarkı, hangisi olduğunu unuttum, başka bir şarkıcının. Ama bu 4 ayda 206 milyon. Bakın bundan bir hafta evvel paylaştı bu dediğim 200 milyon olduk diye Demet Akalın sosyal medyasında. Bir hafta 7-8 günde 6 milyon daha izlenmiş. Şarkı daha gidiyor. Aferin Demet, böyle devam. Minik selam. Peki arkadaşlar, Gülben Ergen için ne diyorsunuz? Gülben Ergen, Sıla Deveci, melodisi güzeldi Bilal Bey. Şarkının sözlerinde bir şey yok. Sırf hareketli olduğu için yazın dinlendi. Sevda Gün, nerede resim çektirdiniz diyor. Gülşen Dönmez, Ay Yıldız sorsana ortaya bir şey atıp çekilmesin. Kıbrıs diyor. Murat Öztürk, Demet Akalın ilk çıkış parçası da çok güzeldi. Sebebim, evet çok güzeldi. Demet Akalın şarkıları güzel. Seçtiği şarkılar hep güzel arkadaşlar. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir konuşacağız. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. Beğen sayısı niye az dostlar? Beğen sayısı artabilir mi acaba? Bu arada benim özel abonelerimden burada olan var mı? Arjantin'den yazan Nelida Manzano'dan başka. Arjantin'den katılan Nelida'dan başka var mı? Yusuf Dündar burada mı? İstanbul'dan özel üyem. Yusuf Dündar. Samiye Yüksel burada mı? Samiye Yüksel hanımefendi burada mı? Dilek Şenyurt, Almanya Frankfurt'tan Dilek. Alketa merhaba. Delfina Dimasio, Şili'den Delfina Dimasio. Nelida Manzano, hola dedi. Biraz Nelida ile mesajlaştık. Ondan sonra Nelida herhalde tekrar yatağa uyumaya gitti. Çünkü arkadaşlar Arjantin'le İstanbul, Türkiye çok fark ediyor tabii. Ne yapsın, haklı. Saat farkı. Ay Yıldız, Mert Kıbrıs'ta olsa resim gelirdi. Mizgina'da Meral Bildik, ancak siz Afra'yı. Aras Demir, ABD'ye selam yok mu? Amerika Birleşik Devletleri'ne selam. Aras Demir, neresindensin? Kız sen Amerika'nın neresindensin? Aras, kız sen İstanbul'un neresindensin? O şarkıydı o. Aras kardeşim neredensin? Çiçek çiçek, ben de sana sordum da demedim. İçindenim diyor Aras. Peki Aras, Amerika'nın içindensin. Peki arkadaşlar. Gülben Ergen de Amerika'da Aras. Görürsen benden selam söyle. New Jersey'de Gülben Ergen geçen gün bir programı vardı. O programda şarkı söyledi tabii.
Orada o konseri yaptıktan sonra bornozuyla bir hamburgerciye gidiyor. Hamburger alıyor arkadaşlarıyla birlikte, ekibiyle birlikte. Ve o bornozuyla o paylaşımı sosyal medyasından yapıyor. Bornoz'da, hamburgercide insanlar etrafta, insanlar kendileri doğal hallerindeler tabii. O paylaşımı yaptı. New Jersey'de gerçekten konser sonrası bornozuyla sokaklarda yürüyerek hamburgerciye gitti ve hamburgercide de hem de hamburger alıp afiyetle yiyor. Üzerinde bornoz, bembeyaz bornoz. Bildiğin banyodan çıkarken giydiğin. Şimdi bayan şarkıcılar sahneden indikten sonra, programları bittikten sonra kulis odasına geçerler, bornozlarını giyerler. Üzerlerindeki sahne kıyafetini o ter içinde çıkarırlar onu. Duş alır almaz, havluyla bir kurulanır ve bornozunu giyip rahat rahat oturur, dinlenir, işte uzanır, artık keyfine bakar. Burada da hamburgerciler kapanmadan yetişelim diye bornozuyla üstünde, ekibiyle birlikte beraber fırlamış dışarıya, sokağa. Ve hamburgerci orada belli bir saatte kapandığı için yetişmiş ve hamburgerlerini yemişler. Altında da yazıyor, bu görüntülerin altında, bu fotoğrafların altında şöyle yazıyor. Bu ne? Ne büyük ayıp. Tü. Bornoz'da hamburgerciye mi gidilir? Gülben kendisiyle dalga geçiyor. Yurt dışında kimsenin umurunda değil. Millet maç izliyordu. Bornozlu bir kadının gelişi kimseye dert olmadı. Konser bitimi koştur gidiverdik kapanmadan. Pek de güzel oldu demiş. Şimdi Gülben Ergen'i ben size kısaca söyleyeyim. Gülben Ergen halkın neye bakacağını, neye ilgi gösterdiğini, insanların sosyal medyada hangi fotoğrafa, hangi videoya ilgi göstereceğini çok iyi bilir. Türk halkını çok iyi tanıyan bir kadın. PR işinde bir numara Gülben Ergen. Bundan yaklaşık 9-10 ay önce Gülben Ergen Japonya'daydı. Geçen Ocak ayında, 11 ay olmuş ya. Japonya'daydı, Tokyo'da. Hatırlarsınız o. Bir video arkadaşına çektiriyor. Kendisi karşıdan karşıya geçecek. Az daha bir taksinin altında kalıyordu. Taksi kornaya basmak zorunda kaldı ki Japonya'da hiç kimse kornaya basmaz. Korna sesi duyamazsınız. Ayıptır orada öyle kornaya basmak. Ama taksici son anda onu ezmemek için, uyarmak için ne yapsın? Zaten öyle durumlarda ancak Tokyo'da, Japonya'da kornaya basarlar. Çünkü orada trafik ters ya. Tersten akıyor ya. Tıpkı İngiltere gibi, Kıbrıs gibi. Japonya'da da öyle. Bu ters tarafa bakıyor karşıya geçerken Gülben. Taksinin altında kalıyordu az kalsın ve bunu paylaştı. Çünkü biliyor ki Gülben Ergen niye onu paylaştı? O videoyu. Böyle şeyler Türkiye'de büyük ilgi çeker. Yani orada Japonya'da konser verirken bir videosunu paylaşmadı. Dikkat ederseniz Amerika'dan da, New Jersey'den de konser verirken bir videosunu paylaşmıyor. Herkes konser videosunu biliyor zaten. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler. Neyini izlesin ki? İzlenme rakamı, izlenme sayısı konser videosunun hiç de bir abartılı olmaz. Ama bornozla gittin hamburgerci, etrafında insanlar, Amerikalılar, zenciler falan böyle bir fotoğraf paylaşırsan ya bu delirmiş bu kadın herhalde. Bornozla ne işi var falan diye herkes bakar değil mi? Ah Gülben Ergen ah, ah Gülben Ergen ah. Senin sırrını kimse bilmez, bir tek ben biliyorum. Paris'teki Louvre Müzesi'ni soyanlar enselendi. Lay 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 lay. Ben bu kadar kısa sürede bunu başaracağını hiç tahmin etmemiştim Fransız polisinin. Konuşmuştuk arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Paris'te Louvre Müzesi soygunu çok ilginç bir soygundu. Bir pazar günü sabahleyin Paris'in dünyaca ünlü müzesine girdiler ve Napolyon'un karısının mücevherlerini çaldılar. Çaldılar ya, bildiğiniz çaldılar soyguncular. Oraya bir asansörlü merdiven dayıyorlar arka duvara Louvre Müzesi'nin. Onunla çıkıyorlar müzeye soyguncular, 4 kişi ve
Camı kesip içeriye giriyorlar. 7 dakikada soygunu gerçekleştirip aynı asansörlü merdivenle inip motosikletlerle kaçıyorlar arkadaşlar. Yani büyük bir cesaretti ve büyük bir başarıydı tabii bu soygun. Kimler yaptı diye merak ediliyor ve bu çaldıklarını nasıl satacaklar, elden çıkaracaklar. Paris'teki Louvre Müzesi'nde yaşanan yüzyılın soygunu soruşturması ilerledikçe zanlıların profilleri de netleşiyor. Fransız polisi gözaltına alınan 4 kişiden birinin bir zamanlar internet dünyasının çok yakından tanıdığı ünlü bir YouTuber olduğunu açıkladı. Buyurun bakalım. Buyurun bakalım. Soygunculardan biri, Louvre Müzesi'ni soyan soygunculardan biri Fransa'da bir zamanlar ünlü bir YouTuber'mış arkadaşlar. 19 Ekim'de meydana gelmişti bir soygun. Louvre Müzesi'nin ünlü Apollon Galerisi'nde gerçekleşen soygunda Fransa kraliyet tacına ait 8 mücevher çalınmış, 88 milyon euro değerindeki hazine iz bırakmadan kaybolmuştu. Kaçarlarken bir de bir tacı da düşürmüşlerdi. O bu 88 milyona dahil değil. Kraliçenin taçlarından bir tanesini düşürmüşlerdi heyecandan. Bu olay imkansız bir soygun olarak görülürken Fransız polisi çok geniş çaplı arama yapıyor. Tabii bu kameralar falan var ya, çok kolaylaşıyor polislerin işi dünyanın her yerinde. Sokaklarda güvenlik kameraları, binalarda, mağazalarda, arabalarda, dükkanlarda, her yerde kamera var. Polis hepsini topluyor, hepsini tek tek sabırla, binlerce polis var. Her biri inceliyor işte. Bugüne kadar 4 kişi örgütlü hırsızlık ve suç örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 4 kişi yakalandı ve tutuklandı. Zaten 4 kişiydiler. Ancak içlerinden biri kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. 39 yaşındaki Abdullah bildiğiniz Abdullah, sosyal medyada Dudu Cross Bitume olarak bilinen eski bir YouTuber. 2000'lerin sonunda YouTube'da motosiklet akrobasi videolarıyla tanınan Dudu Cross Bitume bir dönem binlerce takipçisi olan popüler bir isimdi. Soygunu yapanlardan biri. Zamanla içeriklerini motosiklet eğitimi ve vücut geliştirme videolarına çevirdi. Ancak şöhreti adli sicindeki uzun listeyi gölgeleyemedi. Fransız Le Parisien gazetesine göre Le Parisien Parisli. Abdullah geçmişte uyuşturucu bulundurma ve taşıma. Vay. YouTuber'a bak. Ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı. 2014'te bir kuyumcu soygununa karıştı. 3 yıl hapis yattı. Serbest kaldıktan sonra yasa dışı taksi şoförlüğü yaparak geçimini sürdürdü. Hatta bir dönem güvenlik görevlisi olarak da çalışmayı başardı. Soruşturmayı yürüten ekipler zanlının soygundaki rolünü kabul ettiğini aktarıyor. Bu YouTuber bir grup azmettiricinin talimatıyla hareket ettiğini öne sürdü. Yani soygunu yaptı, o zaman çaldıklarını kendisini azmettirene götürdü, verdi. Bir patronları var demek ki. Ancak hem onun hem de suç ortağının ifadeleri polise şaşkınlık yarattı. Gazetenin aktardığına göre zanlılardan biri Louvre Müzesi'nin yalnızca cam piramit kısmından ibaret olduğunu, cam piramit meşhur görüntüdür Louvre Müzesi'nde biliyorsunuz. Cam piramit kısmından ibaret olduğunu zannettiğini söyledi. Diğeri ise müzenin pazar günleri kapalı olduğunu düşündüğünü belirtti. Ya, pazar günü soydular ama içeride açılmıştı. Saat 9'da açılıyor. 9.25'te falan soygunu yapmışlardı sabah. İçeride insanlar vardı. Dostlar, Louvre Müzesi soyguncuları ile ilgili böyle ilginç bir gelişme. Yakalandılar. İyi olmuş. Kanundan kaçılmaz. Dostlar. Serenay Sarıkaya ile ilgili bir haberim var ama biraz sonra söyleyeyim onu. Gülben Ergen'i de konuştuk arkadaşlar. Pardon, bir saniyenizi rica ediyorum. İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses oğlunun kendisine açtığı vesayet davasını kazandı. Yani oğlu 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisini idare edemeyecek, parasını, mülkünü idare edemeyecek durumda olduğunu, hafızasının, aklının yerinde olmadığını söyleyip çevresindekiler malını, mülkünü alacaklar, parasını yiyecekler. Babamın tek başına bırakılmaması lazım. Ona bir vasi tanımak, tayin etmek gerekiyor diye dava açmıştı. Ancak bu dava İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandı. Oğlu davayı kaybetti. Mahkeme yapılan değerlendirmeler sonucunda İbrahim Tatlıses birkaç hastaneden rapor getirdi. Mahkemenin söylediği adli tıp kurumuna gitti. Devletin adli tıp kurumuna gitti. Oradan da rapor getirdi. Akli dengesi yerindedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mahkeme davayı reddetti. İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının tam olduğuna ve kendi işlerini yürütme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Mahkeme buna karar verdi. Avukatları da İbrahim Tatlıses'in hayatını kendi iradesiyle sürdürdüğünü ve bakım ya da koruma ihtiyacının bulunmadığını vurguladı. Ayrıca dava sürecinde kullanılan bazı ifadelerin İbrahim Tatlıses'in kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle iki tarafın bir araya gelmemesine yönelik koruma kararı alındığını belirttiler avukatlar. Yani iki taraf dediği oğluyla Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses birbirine yakın olmasın. Oğlu babasının yaklaşmasın, rahatsız etmesin. Babasına bir kötülük yapar endişesi. Mahkeme de bunu kabul ediyor ve uzaklaştırma kararı veriyor Ahmet Tatlıses'e. Bildiğiniz gibi bunu daha önce de konuşmuştum. Ahmet Tatlıses'in ayağına da kelepçe takılıyor, elektronik kelepçe takılıyor. Ve bunun kumandası da babasına İbrahim Tatlıses'e veriliyor. İbrahim Tatlıses oradan bakacak, kendisine yaklaşıyorsa, 3 kilometreden daha fazla yaklaşıyorsa polisi çağıracak. Hemen düğmeye basacak. 4-5 dakikada polis orada. Hemen imdat bana yaklaşıyor diye. Ahmet Tatlıses ve bu ne kadar süre kendisinde kalacak? Ahmet Tatlıses ne kadar süreyle ayağında bu kelepçeyi taşıyacak bilmiyoruz. Mutlaka mahkeme bunun bir süresini belirlemiştir ama bunu hiç kimse açıklamadı. Ahmet Tatlıses ne kadar süreli babasına yaklaşamayacak, bu kelepçeyle ne kadar yaşayacak? Akıl sağlığım yerindedir dedi İbrahim Tatlıses. Kendi işimi kendim görüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım paramı, servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir dedi. Herkes işine baksın dedi İbrahim Tatlıses. Ve oğluyla da dargın, oğluyla da görüşmüyor. Ben ilk defa ünlüler dünyasında aile bireylerinden biriyle bu kadar kötü olan, bu kadar hakikaten ayağına onun elektronik kelepçe taktıracak kadar kötü olan İbrahim Tatlıses'i gördüm, şaşırdım. Ferdi Tayfur da kızıyla kötüydü ama böyle bir uzaklaştırma kararı, ayağına kelepçe falan böyle bir şey hiç yapmadı Ferdi Tayfur. Dostlar ve arkadaşlar Güllü'nün ölümüyle ilgili gelişme, savcılık kızını tekrar ifadeye çağrıldı. Bu üçüncü ifadeye çağrılması. Geçen gün Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu demişti ki öldüren kızıdır. 2 tane de şahit savcılığa ifade veriyorlar demişti. Hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Savcılığa ifade veriyorlar. Birisi Bircan Hanım, diğeri de yine Güllü'yü ve kızını iyi tanıyan, Güllü'nün arkadaşı olan bir erkekti. Bir saniye. Hemen o konuya geçeceğiz arkadaşlar.
Hemen o konuya geçeceğiz. Ve gelişmeler şok yarattı. Gelişmeler şok yarattı. Güllü'nün kızı savcılığa yeniden gitti, ifade verdi ve o ifadenin tam metnini bir yerden edindim. Onu konuşacağız şimdi sizlerle. Arkadaşlarım. Bu arada mesajları Sıla Deveci, ben Mert'i ve Afra'yı sevip beğeniyorum. Birlikte olmalarını da isterim tabii. Çünkü onları birlikteyken sevdim. Ama arka arkaya ayrı ayrı da olabilirler mi demek istiyorsun? Yani ayrı ayrı da olsa destekleriz mi demek istiyorsun? Ayrı ayrı herkes destekliyor. Sevenlerin hepsi destekliyor. Evet. Hepsi destekliyor. Yani Afra ile Mert ayrıldıkları zaman bile, birlikte olmadıkları zaman bile, o küs oldukları zaman bile onları sevenler hiçbir zaman desteklememezlik yapmadılar ki zaten, öyle değil mi? Arkadaşlar. Şimdi o Çağrı Kutlu'ydu diğer tanık. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan yeniden ifade verdiler. Savcı yeniden çağırdı onları. Yeni oluyor bu haber, yeni. Ve Güllü'nün sır ölümündeki ifadeler şöyle. Yeni ifadeler. Cinayette en çok konuşulan isim kim? Kızı Tuğyan. Medyada çıkan benim bir tanıdığımla yaptığım mesaj içeriklerinin Bircan'la yaptığı aslını anlatmak isterim. Şöyle ki ben annemle yıllardır birlikte yaşıyorum. Ancak Haziran ayında annemle aramızda bir tartışma çıktı. Bu tartışmanın konusu benim nişanlımla ilgili bir husustu. Tartışınca ben de anneme darıldım ve annemin evinden ayrılıp Çırağan'cık'ta yaşayan bir arkadaşımın evine gittim. Tam 21 gün orada kaldım. Bu süreçte de annemi ve beni yakından tanıyan aile dostumuz olan Bircan Gülger adında bir tanıdığımla dertleşmek amacıyla konuşuyordum, mesajlaşıyordum. Bu mesajlarda hatırladığım kadarıyla yeter artık, ben kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim diye mesajlar atmıştım. Neyse arkadaşlar, şimdi Çınarcık'ta bir plajda annesiyle birbirlerine karşılıklı özür dilediklerini söyleyen Gülter, ben plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen kadese basarım, seni öldürürüm gibi sinirle söylenen sözler söylüyordu. Hatta küfür ediyordu. Annem ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar söylüyorduk. Yani ben anneme öldürürüm falan dedim, arkadaşıma mesaj attım. Evet ama sinirle diyor. Yani öldüren ben değildim diyor. Ve arkadaşlar Bircan'a attığım bu mesajları Çağrı abiye de atmış olabilirim diyor. Televizyon programına çıkan Başak Mutlukan ismindeki kişiyle 2-3 kez görüştüm diyor. Güllü'nün kızı. Annemin arkadaşının kız kardeşidir. Annemle de zaman zaman görüşmüşlerdi. Ancak son 1,5 yıldır annemin arkadaşı olan Tuğkan ve onun kız kardeşi Başak ile görüşmüyorlardı. Başak adındaki kadın televizyona çıkarak annemin benim ve kardeşim tarafından işkence gördüğünü iddia ediyor. Ancak bunlar doğru değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani Tuğyan ve erkek kardeşi Güllü'nün çocukları Güllü'yü dövüyordu ya. Güllü'yü dövüyordu yani. Bu doğru bir şey. Bunu hep söylediler zaten. Tanıklar söylediler. Ve Güllü oğlu kendisini dövdüğü için, kızı kendisini dövdüğü için kaç kez kadese basmış yani. Uygulamaya basmış. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün cep telefonlarındaki uygulamasına basmış. İmdat, kadınlar için yapılan, şiddet gören kadınlar için yapılan uygulama. İmdat, şiddet görüyorum, imdat kurtarın beni diye. 4-5 dakika sonra polis geliyor.
Güllü'nün öldüğü geceyi anlatıyor arkadaşlar. Asıl size onu söylemek istiyorum. Kızı Güllü'nün öldüğü geceyi anlatıyor ifadesinde. Annem çok alkollüydü. Bizim odamıza geldiğinde biz ayaktaydık. Ben söylediğim gibi annem odamıza geldiğinde biz ortada Sultan'la ayakta oynuyorduk. Annem de bizimle oynadı. Hatta Sultan'ı da oynatmaya çalıştı. Sultan'la bir süre oynamaya çalıştılar. Hatta ben anneme, anne kız roman havası oynamayı bilmiyor Sultan dedim. Biz oynarken gülüştük. Hatta annem valla şahanesiniz diye bir laf söyledi. Bir süre sonra ben gardırobun yanında arkam cama dönük şekilde oynarken annemin yanımdan oynayarak arkama doğru geçtiğini fark ettim. Ancak ben dönüp bakmadım. Oynamaya devam ediyordum. Sonra ne kadar süre geçtiğini bilmiyorum. Sanki güm diye bir ses duydum. Arkamı dönüp cama doğru dönüp baktığımda kaldım ama annem yoktu. Annemin düştüğünü anlayıp hemen telefonu yatağımın üzerinden alıp Sultan'a da koş diyerek kapıdan dışarı çıktık. Olay böyle oldu. Ya annesi aşağı düşünce gidip telefonu mu alır insan? Bilmiyorum. Of. Olay sırasında Sultan'ın oynamayı bırakıp gardırobun aynasından yani Güllü düşmeden 1-2 dakika önce Sultan oynamayı bırakmış. Gardırobun aynasından kendi yüzündeki, alnındaki dikişlerine bakıyor. O dikişler neden olmuş? Şimdi söylüyor Güllü'nün kızı. Sultan 30 Ağustos'ta kısa bir süre önce kaza geçirdiği için halen dikişleri tazeydi ve hatta cam kırıkları çıkmaya devam ediyordu dikişlerin arasından. O yüzden sürekli olarak dikişlerine bakıyordu. Her bulduğu fırsatta telefonundan veya aynadan bakıyordu. Ben tam Sultan'ın önüne denk gelecek şekilde ayaktaydım. Sultan tam benim önümde aynaya bakıyordu. Annem benim yanımdan geçtiği sırada. Hatırladığım kadarıyla ben annemin düşüş anında sadece tek bir ses duydum. O sese binaen arkamı dönüp baktım ancak baktığımda annem yoktu. Bir de burada Sultan'ın bir ifadesi var. Sultan da olay anını anlatıyor arkadaşlar. Ona da bir bakalım. Sultan Güllü'nün öldüğü geceyi anlatıyor. Odada 3 kişilerdi onlar. Güllü, kızı Bircan ve Bircan'ın arkadaşı, çok samimi arkadaşı Sultan. Sultan anlatıyor şimdi arkadaşlar, savcılığa verdiği ifadesi. Biz o gece Ülkem'in odasında telefondan müzik açmıştık. Ülkem dediği şeyin kızı, Tuğya'nın diğer ismi Ülkem. Güllü'nün kızı. Biz o gece Ülkem'in odasında telefondan müzik açmıştık, eğleniyorduk. Hatta ortada oynuyorduk. Gül anne geldiğinde Malkata isimli bir şarkı çalıyordu. Malkata bir oyun havası şarkı parçası herhalde. Duymuşsunuzdur belki, ben hiç duymadım. Roman havası. Gül anne geldiğinde Malkata isimli bir şarkı çalıyordu. Onun eşliğinde Ülkem ile oynuyorduk. Gül anne gelince o da bizimle birlikte oynamaya başladı. Hatta bana roman havasının nasıl oynanacağını gösteriyordu. Sultan anlatıyor. Gül anne bana roman havasının nasıl oynanacağını gösteriyordu. Hatta onun meşhur roman havası oynarken bir hareketi vardı. Eteğini yukarı doğru çekerek oyun oynuyordu. Hani esmer vatandaşlar roman havası oynarken kadınlar Trakya'da da biliriz ya eteklerini yukarı doğru çekerler, öyle oynarlar. Sibel Can da gençliğinde sahnede dans ederken oryantaldir Sibel Can, biliyorsunuz. Eskiden şarkıcı olmadan evvel oryantaldi. 20 yaşında 18 yaşında Maksim'de sahneye çıkmadan evvel 5-6 sene oryantalik yaptı çocukluğundan itibaren. O da öyle eteğini yukarı kaldırırdı, dans ederdi. Eteğini yukarı doğru çekerek oyun oynuyordu. Bunu bana gösteriyordu. Fakat ben oynamayı beceremiyordum. Hatta Tuğyan, anne o roman havası oynamayı bilmiyor dedi. Gülüştük. Gül annem bir küfür ediyor burada. Yani laf olsun diye bir küfür ediyor. Oyla başlayan. Gül annem şaka yollu bir söz söyledi. Sonra ben oynamayı bırakarak tekrar gardırobun aynasına dikişlerime bakmaya başladım.
Aynaya iyice yaklaşmıştım. Dikişimin içinde yine cam parçası var mı diye bakıyordum. Bu sırada Tuğyan tam benim yanımda, arkası cama dönük bir halde oynamaya devam ediyordu. Tuğyan'ın yüzü bana dönüktü. Ben aynaya döndükten sonra tümüyle dikişlerime odaklanmıştım. Sonra birden bir ses duyar gibi oldum. Cama doğru baktığımda Tuğyan da cama doğru dönmüştü. İkimiz de cama doğru baktık. Ben hatta Tuğyan'ın sırtından tam göremediğim için başımı Tuğyan'ın sırtının yanından uzatarak cama bakmaya çalıştım. Ama camda bir şey göremedim. Gül anneyi görmedim. Bu sırada ben ne düşüneceğimi de şaşırdım. Sadece Tuğyan'ın koş lafını hatırlıyorum. Onun koş lafıyla birlikte merdivenlerden aşağıya koşmaya başladık. Sesin nasıl bir ses olduğunu hatırlamıyorum. Bir ses duyup cama doğru döndüm. Hemen Tuğyan'la aynı anda cama doğru döndük. Ben gardırobun aynasında dikişlerime bakarken bizim yanımızdan Tuğyan'ın yanından cama doğru geçtiğini fark ettim. Ama özellikle o tarafa bakmadım. Benim baktığım camın dikişlerden çıktığı yer başımın kendine göre sağ tarafında kalıyordu. Ben oraya odaklanmıştım. O kendi derdinde dikişlerine bakıyor. Aralarında cam parçası kalmış mı? Trafik kazası geçirmiş. Hep oradan ve trafik kazası geçireli de 10-15 gün oluyor bu olaydan 15 gün önce ama hala küçük küçük ince ince böyle cam parçaları çıkıyormuş. Gardırobumun aynasına dönüp alnımın sağ tarafına iyice bakıyordum. Bu sırada Tuğyan da benim sağ tarafımda ayaktaydı. Tuğyan'ın boyu benden uzundur. Cam da Tuğyan'ın arkasında kalıyordu. Yani benim sağ tarafımda. O yüzden ben cam tarafını hiç göremiyordum. Benim dikişlerim alnımda iki tarafta var. Alnında iki tarafta dikiş. Alnımın sağ ve sol tarafında dikişlerim var. Ancak ben alnımın sağ tarafındaki dikişe odaklanmıştım. O tarafa bakıyordum. Çünkü alnımın sağ tarafındaki dikişin içinde cam vardı. Hatta bir gün önce kocaman bir cam parçası çıktı. Yine içinde cam parçaları hissediyordum. O yüzden alnımın sağ tarafındaki dikişime sürekli bakıyordum. Zaten sonraki günlerde de kıl parçası gibi küçücük incecik cam kırıntıları çıkmaya devam etti. Ben sadece bir ses duydum diye hatırlıyorum ama ne sesi olduğunu tam anımsayamıyorum, diyor Sultan. Arkadaşlar bu ifadeleri, bu ifade üçüncü ifade. Her seferinde savcı bunu anlattırıyor, soruyor. Çelişki arıyor herhalde. İlk anlatışınla daha sonraki anlatışı arasında çelişki var mı? Birbirleriyle çelişkiye düşüyorlar mı? Savcılar işini çok iyi bilirler. Çok hassas bir konu. Şu anda ikisi de serbest. Tuğyan da serbest, Sultan da serbest. Olayı bunların yapıp yapmadığı da kanunen bilinmiyor. Yani hukuk daha bu konuda bir karara varmış değil. İki tane rapor bekleniyor. Bir, kamera görüntüleri ve kameradaki ses kayıtları. Evin içindeki odalara takılan kameralardaki ses kayıtları ve görüntü kayıtlarının bilirkişi incelemesi. Bir o bekleniyor. İki, ne bekleniyor? Evde Güllü'nün düştüğü odada inceleme yapan 3 tane fizik mühendisinin raporu bekleniyor. Onlar ölçüm yaptılar ve aynı zamanda aşağı indiler. Düştüğü yerde de zeminde de ölçüm yaptılar. Onların hazırlayacağı rapor bekleniyor. Bunlar neticesinde savcı bu cinayet mi yoksa kendisi mi düştü bir karara varacak. Savcının işi çok zor, gerçekten zor. Bakalım belki bizim bilmediğimiz başka kanıtlar, deliller de vardır. Savcının ne yaptığını çok iyi, çok iyi herkes bilemez arkadaşlar. Elinde ne var bilemez. Peki dostlar, hepiniz burada mısınız? Hepiniz burada mısınız? Herkes iyi mi? Martin Sevcan Ersoy diyor. Meryem Beken, iki kişi sessiz konuşuyor. Gül sesi, Gül'ün sesi hiç yok. Görüşürüz deyip 5 saniye sonra koşuyorlar. Ümran Keleş, Ay Yıldız, Fatih. Afra diyor, asla göründüğü gibi değil. Akıllı, kurnaz ve son zamanlarda egolu, kibirli oldu diyor. Katılmıyorum sana. Katılmıyorum.
Afra'nın egolu, kibirli olduğuna katılmıyorum. Afra nasıl biliyor musun? Peki şimdi söyleyeyim sana. Bir not almıştım bugün Afra ile ilgili. Afra bir kere çok güzel. Afra Saraçoğlu bir kere çok güzel. İkincisi alçak gönüllü. Hiçbir zaman ben starım, ben yıldızım, ben zirvedeyim, ben çok iyi oyuncuyum sözü zaten söylemez de böyle bir imada da bulunmaz Afra Saraçoğlu. Hiçbir zaman duydunuz mu? Afra Saraçoğlu'dan ben yıldızım, ben çok kazanıyorum, ben çok karizmatiyim, ben çok güzelim. Hiç böyle bir şey, böyle bir hava, böyle bir davranış, yanındakini ezme, ufak görme, eleştirme yanındakini. Hiç Afra Saraçoğlu'ndan böyle bir şey görmedik. Afra bir kere çok görgülü, çok görgülü bir insan. Afra nazik bir insan arkadaşlar Afra Saraçoğlu. Zarif bir hanımı ve ışıltılı birisi Afra Saraçoğlu. Tutkulu da birisi. Arkadaşlarını, sevdiklerini hiç bırakmıyor. E, Bağlandığı kişilere ve hayvanlara e, gerçek dostluğu, gerçek arkadaşlığı gösteriyor. Gerçek sevgiyi veriyor. Afra'nın böyle bir yapısı var. Bir de Afra özgün. Kişilik olarak da özgün Afra Saraçoğlu. Davranış olarak da özgün. Mesela onun bir ödül töreninde sorulara mimikleri var, cevapları var. Bundan 1,5-2 sene önceki bir ödül töreniydi. 1,5-2 sene önceki. Evet, tek başına katılmıştı. Gitti ödülünü aldı orada. Hatırlarsınız belki o yüzündeki mimikler falan. Sonra oradaki o mimiklerini şey yapmıştı. Instagram hesabına profil fotoğrafı yapmıştı. Hatırlıyorsunuz değil mi? O şeyden bahsediyorum. O ödül törenindeki hallerinden, hal ve hareketlerinden bahsediyorum. Ne kadar özgün bir kız ya. Nasıl özgün davranışlar. Ne kadar tatlı, ne güzel, ne kadar sempatik. Öyle değil mi? O davranışlar. Afra Saraçoğlu'nun arkadaşı, yakın arkadaşı, kız arkadaşı ya da işte erkek arkadaşı olmak, onunla sohbet etmek, kafeteryada çay içmek ister miydiniz? Ha, kim istemez ki? Böyle özgün bir kızla, böyle sempatik bir kızla, böyle akıllı bir kızla, kendine güvenen, Afra aynı zamanda kendisine güvenen, kendisine çok güvenen birisi. Hepimizin endişeleri oluyor zaman zaman. Kendimize ait dair, hayata dair, yakınlarımıza dair. Ama güçlü insanlar, hayatı çözmüş insanlar ve inançlı insanlar hiçbir zaman güvenlerini yitirmezler. Kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmezler. Her kötü durumda mutlaka bir çıkış yolu bulurlar. Her sıkıntıda bir çıkış yolunu bulurlar. Çıkış yolunu görmedikleri zaman da Allah'a sığınırlar, dualara sığınırlar. Dualarla ve enerjilerini yükselterek bu sıkıntılı durumu atlatırlar. Afra Saraçoğlu da kendine güvenen bir insan ve Afra Saraçoğlu aynı zamanda çok karizmatik. Şimdi çok güzel olmak başka, karizmatik olmak başka. Bir insan çok güzel olur da karizması o kadar yüksek olmayabilir ama Afra Saraçoğlu'da ikisi birden var. Hem güzel hem de işinde de çok başarılı, özgüvenli ve o yüzden hepsi bir araya geldiği zaman bunun adına karizma deniyor arkadaşlar. Çok karizmatik. Empati kurabilen bir insan. Zaten empati kurabilen insanlar yardımsever olur. Empati kurabilen insanlar dost canlısı olur. Çevrelerine sevgiyle yaklaşırlar. Afra Saraçoğlu hayvanlara da, insanlara da, doğaya da sevgiyle yaklaşan bir insan. Sadece aile bireylerine, annesine değil, herkese sevgiyle yaklaşıyor. Cesur bir insan. Cesur, saygılı, olgun, kararlı ve sadık bir insan Afra Saraçoğlu. Demin arkadaşınız bir şey yazdı da Afra Saraçoğlu ile ilgili olumsuz bir şeyler yazdı da onun için bu elimdeki bugün daha bu notları çıkarmıştım. Mert Ramazan Demir'e gelince Mert Ramazan Demir de tabii ki çok saygılı, çok akıllı. O da çok alçak gönüllü, çok çalışkan. İşinde, mesleğinde en iyi yapmayı hedefliyor ve en iyiyi yapıyor gerçekten. Ondan beklenenin en iyisini yapıyor Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir hem de iyi bir sevgili, sevdim mi tam seven bir erkek. Mert Ramazan Demir eğitimli ve kendisini
benim en çok sevdiğim özelliklerinden biri sürekli kendisini geliştirme çabasında olan bir genç. Bu çok önemli arkadaşlar. 20'li yaşlarda, 27-28 yaşında bir insanın sürekli ileriye bakması bu çok önemli. Dünya vatandaşı olmaya çalışan bir insan Mert Ramazan Demir. Türkiye'nin sınırları içinde kalmayıp bütün dünyada sayılan, sevilen, sevgi gören ve bütün dünyada herkesle anlaşabilme çabasında olan bir insan. Herkesle görüşebilme, anlaşabilme, kendisini sevdirebilme çabasında olan bir insan Mert Ramazan Demir. Bunlar gerçekler arkadaşlar. Bunlar bizlerin burada söylediği bu sözler, benim söylediğim bu sözler gerçekler. Mert'in arkadaşı Yasir'le Barcelona'da olduğu söyleniyor. Beni bugün bir arkadaşım bunu anlattı bana. Barcelona'da Yasir'le beraber dedi. İspanya'da Mert Ramazan Demir'i ve Afra Saraçoğlu'nu çok seviyorlar. E, e, Mert'in İspanya'da olması, onun orada tatil yapıyor olması beni hiçbir zaman hiçbir şekilde endişelendirmez. Çünkü Mert hangi ortamda olursa olsun mutlaka kendi bildiğini, kendi öngördüğünü, kendi hesapladığını iyiliği için, kendi iyiliği için en iyi şekilde yapacaktır, yapıyordur. Ve Mert Ramazan Demir dinlenmeyi hak eden bir insan. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu'nun ise seti başladı. Kendisi de Cuma günü kamera karşısına geçecek Afra Saraçoğlu. Set çalışmaya başladı, çekimler başladı. Aile bir imtihandır. Abi dizisi başladı. Mert Ramazan Demir'le Mert Ramazan Demir'in dizisiyle ilgili de hazırlıklar sürüyor dostlar. Abi dizisi evet aile bir imtihandır, bir aile dramı. Ancak ben istiyorum ki, inanıyorum ki Afra Saraçoğlu için bir aile dramının çok daha ötesinde onun ufkunu açan, onu daha da geliştiren ve ona daha da artı yazacak bir çalışma olsun bu dizi çalışması Afra Saraçoğlu için. Bir aile dramının içinde kaybolup gitmesin Afra Saraçoğlu'nun o güzel oyunculuğu. Afra zaten en iyisini bilir. Onun kendisini çok daha iyi ifade edebileceği bir karakter, bir oyun olmasını diliyorum. Avukat rolünün, Afra Saraçoğlu'nun oynayacağı Avukat Çağla Öncü rolünün. Bu arada Serkay Tütüncü ile de partnerliğini merak ediyorum. Sizler gibi ben de dostlar dedikten sonra Mert için bazı dedikodular her zaman var sosyal medyada. Afra Saraçoğlu için de her zaman antiler hiçbir zaman boş durmuyor. Antiler güya Mert Ramazan Demir işte İtalya'ya gitmiş bir kadınla, onunla daha sonra Amerika'ya gitmiş. Afra Saraçoğlu da bir modacıyla, Arap asıllı Fransız bir modacıyla Afra Saraçoğlu'da tatildeymiş falan gibi böyle saçma sapan iddialar her zaman oluyor sosyal medyada. Bunların sizin de karşınıza çıkabilir böyle iddialar. Hiçbir zaman inanmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Sizler eğer bizleri, benim yayınımı beğeniyorsanız lütfen beğen yapmayı ve abone olarak izlemeyi ihmal etmeyin. Lütfen abone olun, abone değilseniz ve dostlarınıza da beni yayınlarımı tavsiye edin arkadaşlar. Shorts yayınlarımı da izleyin olur mu? Shorts'a da yüklüyorum gün içinde bazı videolar çekiyorum magazinle ilgili. Onları da izlemenizi sağlık veririm. Onları da izlemenizi rica ederim. Yakında hani nasıl yapılır videoları var ya onlar gibi videolar da çekmek istiyorum. Kendi mesleğimle ilgili nasıl haberci olunur, nasıl röportaj yapılır, nasıl televizyon yorumculuğu, sunuculuk yapılır gibi nasıl haber yazılır, gazeteci nedir, neler yapar, muhabir nedir, neler yapar, magazinde nasıl çalışır gazeteci, ilkeler nelerdir, prensipler nelerdir, ünlülerle gazetecinin ilişkisi nasıl olmalıdır? Bu gibi konularda da arkadaşlar videolar çekmek
ve burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları canlı yayında yaparım. Hem sizlerden gelecek soruları da alırım. Fakat bu canlı yayın saatinden daha değişik, gündüz saati olur. Onu da belli bir şeye koyacağız, belli bir zamanı yerleştireceğiz. Böyle bir çalışma yapmak arzu ediyorum arkadaşlar. Muhtemelen öğlen saati olur. Türkiye saatiyle öğlen yarım gibi, bir gibi olur diye düşünüyorum. Daha başlamadım o konudaki çalışmalar arkadaşlar. Peki, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yarın günlerden ne? Yarın çarşamba değil mi Şebnem? Yok, Perşembe. Yarın Perşembe. Yarın Onur Akay'la canlı yayınımız. Yarın Onur Akay'la canlı yayınımız. Yarın saat 18'de Onur Akay'la canlı yayında buluşalım, olur mu dostlar? Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.